Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Valorant'taki haritaları katman listesi yapacağız. Onları sıralayacağız. Daha önce Vandal ve Phantom'ların katman listelerini yaptım. İzlemek isterseniz videoları bu videonun da bulunduğu bir oynatma listesine koydum. Aklınızda bulunsun. İlk haritamız Ascent. Ben bu haritayı S katmanına koyarım. Bu haritada oynamayı gerçekten seviyorum. Harita kartondan yapılmışçasına her yerinden özellikle Odin, Guardian ve Şerif mermileri geçirse de oynamaktan en çok keyif aldığım harita diyebilirim. Bu haritada en çok oynadığım ajan da Sova'dır. Hazır ajan konusuna değinmiş, gerek dünya genelindeki tüm turnuvalarda gerekse konumunda bulunduğumuz Avrupa'da yani EMEA turnuvasında en çok tercih edilen 5 ajan Sova, KO, Omen, Killjoy ve Jet. Bence hızlı rank atlamak istiyorsanız bazı haritalarda birkaç ajanı gerçekten iyi bilmeli ve bu haritaları kafanız rahat oynamalısınız. Bu ajan tercihlerini yaparken de turnuvada oynanan ajanları mainlemek mantıklı olacaktır. Sonuçta turnuvada oynayan e-sporcular bu işten para kazanıyorlar ve bu işi oldukça ciddiye alıyorlar. Kısaca e-sporcular bir şeyleri normal bir oyuncudan daha iyi yapabilmeli ki bir e-spor takımında oynayabilsin. Her neyse bu e-spor konusu uzar gider abi. Biz kendi konumuza dönelim. Ascent renk seçimleri olsun, tasarımı olsun gerçekten güzel. Hem saldırı tarafında hem savunma tarafında oynamak gerçekten keyifli bence. Oyunun en eski haritalarından olsa da bence oyuncular tarafından hala seviliyordu. Bir sonraki haritamıza geçelim. Ben bu haritayı B katmanına koyuyorum. Çünkü bu haritada oynamak bir Ascent kadar keyif vermese de genel olarak güzel. Saldırı kısmındayken teleportları hem hızlı dönüş için kullanabiliyorsunuz hem de fake vermek için. Bu güzel olan kısmı, fakat savunma yaparken de işiniz teleportlardan dolayı bayağı bir zorlaşıyor. Mesela savunmadayken rakip herhangi bir side'dan bir oyuncu düşürüyor. Sonra siz takım arkadaşlarınıza diyorsunuz ki oyun burası. Takım arkadaşlarınız da bu topçuları gibi yerini terk ettiğinde de rakip bir anda TP atıyor abi. Ondan sonra da o yerini terk edenler size bir güzel sövüyor abi. Net yani. Cennetlik oluyorsunuz. Hiçbir günahınız kalmıyor. Aslında bu haritada oynamak gerçekten sağlam bir psikoloji istiyor. Sizin de anlayacağınız. Bu haritayı çok sevmememin başka bir sebebi de birçok yerinde Judge, Shorty, Buggy silahlarıyla oynamak mümkün. Bu haritada pompadan çok çektik abi. Süründürdü bizi. O yüzden B katmanı bu harita için iyidir. Bir de konuyla alakası yok ama şunu da söylemek istiyorum. CS 1.6 veya 1.5'teki Dust 2 teması var bence Bind'da. Renkleri, teması, ufak tasarımları anımsatıyor diye. Yoksa oynanış olarak alakası yok tabi. Şu anki CSGO'daki Dust 2 teması da benzemiyor zaten. Bu harita için daha çok konuşabilirim ama video için bu kadar yeter bence. Tabi siz de haritalar için düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sıradaki haritamız Breeze. Bu harita tasarım ve görünüm olarak yaz, kum, güneş, sahil gibi şeylerle güzel hisler uyandırıyor. Fakat bu harita aşırı büyük. Savunma yapan taraftan bir kişi, ki bu genelde jet oynayan kişi olur, operatör alır abi, oyunu kilitler. Eskiden Chamber teleportu da daha iyiydi. Rapinin de bir sınırı yoktu. Bir kişi de Chamber ile operatör alıp oyunu oynanmaz hale getiriyordu hücum tarafı için. Aktif harita havuzunda Breeze varken Harbor yoktu biliyorsunuz. O zamanlar en iyi kontrol ajanı, gerçi şimdi de öyle de, Viper'dı ve perde yeteneği ya da ultisiyle bir side'e bakılacak açıları azaltıp haritanın bir kısmında oldukça iyi alan tutabiliyordunuz. Haritadaki side'lar o kadar büyüktü ki Astra'nın ultisi dışında diğer kontrol ajanlarının smoke'ları tek başına yetersiz kalıyordu. Yani Viper bu harita için seçilmiş kaptandı. Düşük elolarda diğer smoke ajanlarını görmeniz mümkün tabi. Yüksek elo ve turnuva maçlarında Breeze dedin mi hemen kim Jet, kim Chamber, kim Viper oynayacak muhabbeti dönerdi abi. Bir yerden sonra sıkıcı olabiliyor aslında. Aynı haritada aynı ajanlarla benzer senaryoları tekrar yapmak ve izlemek. Bu haritadaki asıl sorunun zaten aşırı büyük olmasını söylemiştik. Büyük olmasının getirdiği bir dezavantajı da saldırıdayken bir sayda giremediniz diyelim. Diğer sayda dönerken aşırı zaman kayboluyordu. Savunma yapan ekip de zaten döneceğinizi anlıyordu genelde. Ya daha çok konuştuk bu haritayla ilgili ama ben bunu F katmana yerleştirdim. Bu kadar yeter diyelim. Bir diğer haritamız Fracture. Bu haritada oynamak gerçekten çok keyifli. Bir ajan zorunluluğu yok. Her ajan takım halinde oynadığınızda kullanışlı olabiliyor. Fakat Breach diğer öncü ajanlara göre bu harita için daha iyi kalabiliyor. Site girişlerinin dar olması, hatta site'ların daha küçük olması, Breach'in sarsma ve flash yeteneklerinin dojlanmasını zorlaştırıyor ve rakip üzerinde bu ajanla ciddi bir baskı kurabiliyorsunuz. Özellikle Breach ultisi yine site'ların küçük olması sebebiyle hem retake'te hem site kontrolünün alınmasında çok kullanışlı olabiliyor. Onun dışında B kulede pompalı silahlarla A main, B main, dish ve arcade kısımlarında operatörle çok rahat oynayabilirsiniz. Side'a main girişlerinin dar olması sebebiyle önünüze smoke atıp Odin ve Ares'le yarınlar yokmuşçasına tarayabileceğiniz bir harita gerçekten. B'ye 2, A'ya 3 side giriş olduğu için çok fazla fake verilebilir. Haritanın altındaki ipler yine duruma göre kullanışlı olabiliyor. Bu haritada bir de bug var abi. Bunu hiç sevmiyorum. İpte vurduğunuz adamın ölüsü savunanların base'ine düşüyor ve Sage ultisi varsa rakibinizde adam hiç zorlanmadan kaldırıyor. Sizin vurduğunuz adamı. Son zamanlarda başıma çok sık geliyor bu olay ve cidden can sıkıcı bir durum. İpte vurduğunuz adamın ölüsü bence ya ipe tutunduğu tarafa düşmeli ya da ipten ayrılacağı tarafa düşmeli. Savunan taraf base'ine düşmesi çok saçma bence. Bu harita içinde konuşulacak çok şey var ama bu kadar yeter. Son söylediğim bug dışında gayet keyifli bir harita ve sonuç olarak S katmanına koyuyorum bu haritayı. Sıradaki haritamız Heaven. Bu haritayı A katmanına koyuyorum. Haritanın 3 side'ı var ve savunmada bu side'lardan birini kapatması için bir oyuncunun Sage alması gerekiyor. Ki kapatacağınız side da belli. B side. B'yi genelde Sage tek tutar abi ve diğer side'larda çift tutulur. Genelde ranked maçlar böyle oynanır diyebilirim. Bu haritada oynamayı seviyorum ama aynı şeyleri yapmakta sıkıcı olabiliyor bir yerden sonra. Bu yüzden S değil de A katmanına koydum aslında. Bu haritayla ilgili şunu
şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Tamam, Sage bu harita için güçlü ve takımınızda olması gereken bir ajan. Fakat Sage olmasa da bu haritada maç kazanılabilir. Turnuvalarda bazı takımların bu haritada Sage oynamadığını görebiliyoruz. Savunmada adamlar info amaçlı B'ye Cypher veya Killjoy Trap'i bırakıp side'ı tamamen boş bırakıyorlar. Bu da onlara C veya A side'dan birini 3 tutma avantajı sağlıyor. Yani B side retake'e bırakılıyor. Demek istediğim, takım halinde ve takımınızla info oynadığınızda bu haritada Sage ile oynamak zorunda değilsiniz. Bu haritayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar aslında. Bir diğer haritamız Icepark. Ben bu haritayı C katmanına koyuyorum. Bu haritada savunmada mid dışında belli bir yere cross koyup kalamıyorsunuz. A site'a üstten, alttan, ipten o kadar çok giriş şekli var ki bir açıya cross koyduğunuzda diğer açılardan pik yeme riskini göze almanız gerekiyor. Gerek saldırıda gerek savunmada bence oynaması gerçekten zor bir harita. B side'a deneyecek olursam A'ya göre tutması daha zor. A'da tamam bakacağınız açı çok ama köşeye gidip tutabileceğiniz yerler de var. Televizyon üstü ve onun tam karşısındaki yeşil kuzunun köşesi gibi. Kısaca oynamaktan çok keyif almıyorum bu haritada. Sıradaki haritamız Lotus. Abi bu harita daha yeni sayılır. Haritada 3 site'ın olması, saldırıda Heaven gibi dönüşlerin hızlı olması, bol fake verebileceğimiz bir harita olmasından dolayı oynamaktan keyif aldığım bir harita. O yüzden bu haritayı S katmanına koydum. Savunma yaparken genelde Cypher veya Killjoy ile bir oyuncu C site'ı tutar, bir oyuncu Sage ile B'yi kapatır, diğer oyuncular da 3 kişi A'yı savunur. Genelde saldırı tarafı ilk roundlarda A site'ı almaya çalıştığı için savunma tarafı da dediğim gibi dizilir. Siz gidip C veya B'ye bir fake verirsiniz. A site oyuncular hızlı bir şekilde yerini bırakmak zorunda kalır. Hatta bir iki kişi arkadan gelmeye de çalışabilir. Bunun için arkanızı da bir kişi tutarsa gelen lurkleri hızlı bir şekilde düşürüp A site'a yöneldiğinizde boş bir site'a girebilirsiniz. Boş olmasa bile daha rahat girebilirsiniz ilk senaryoya göre. Tasarım olarak da güzel bir harita. Çiçekler, büyük bina yapıları, aksesuarlar, kumlar vesaire gayet hoş abi. Bir diğer haritamız Pearl. Bu harita bence tasarım olarak çok güzel. Su altında bir şehir temasını çok güzel yapmışlar. Haritada oynaması da çok keyifli bence. A katmanına koydum abi ben bu haritayı. Taktik kısmında fazla konuşmayacağım bu haritada. Sadece şunu söyleyebilirim. B side kısmı post plant için çok iyi. Tek problem operatörle biri crossluysa savunma takımından ona dikkat etmek gerek. Bir de yakına birini baitleyebiliyorlar. Oralara dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında belli bir ajanla oynama zorunluluğu yok bence bu haritada. Her ajan duruma göre güçlü kalabiliyor. Bu harita için söyleyeceklerim bu kadar. Konuşsam daha çok konuşabilirim bu harita üzerinde, bu konu üzerinde ama video süresinde daha çok uzatmak istemiyorum. O yüzden bir sonraki haritamıza geçelim. 9. ve son haritamız Split. Bu haritada Sage biraz zorunlu gibi abi. Savunma yaparken mid'i kapatmanız Sage duvarıyla işinizi aşırı kolaylaştırıyor diyebilirim. Çünkü rakip mid duvarını kırmazsa yüksek bir ihtimalle oyun A ya da B site'a rush oluyor. Onun dışında burada farklı Sage duvarları bilmek işinize yarayabilir. Beklenmedik yerlere duvar atarak rakibinizi şaşırtacak açılardan cross koymanız ekstra kill veya killer almanızı sağlayabilir. Tabi Sage olmasa da olur ama harita hem küçük olduğundan hem de site girişleri ve mid dar olduğundan Sage duvarı çok işlevsel olabiliyor bu haritada abi. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar bu harita için. Bu haritayı da A katmanına koydum abi. Bir de poligon koymuşlar buraya. Onu da B katmanına koyalım. Tasarım olarak güzel fakat eğim geliştirmek için çok yeterli değil bence. Buradaki botları, uçan nesneleri vurarak ya da farklı türde egzersizler yaparak da eğiminizi geliştirirsiniz. Ona bir şey demiyorum ama Aimlab gibi bir uygulamada birkaç hafta geçirdiğiniz zaman cidden eğiminizi hissediyorsunuz. Aimlab öncesi ve sonrası fark hissediliyor diyebilirim. Konumuza dönecek olursam poligonun biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de kendi katman listenizi yapabilmeniz için sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.